Herkese merhaba dikiş sınıfından. Bugün sizinle Zetina Overlock'la bir sürü kumaş ve dikiş denemeleri yapacağız. Ben her şeyimi hazırladım. Ben dikiş sınıfı kanalımda birçok dikiş, kalıp, ustalık sınavı eğitimleri, drapaj eğitimleri, dikiş ve overlock makinesi eğitimlerini bulabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hiçbir kumaş çöp değildir. Böyle şeyler için kullanılır. Her kumaşın bir yeri vardır diyerek videomuza başlıyoruz. Şimdi ilk önce fabrika ayarlarıyla başlayacağız. Fabrika ayarlarını daha önceki 2 video çektim ben Zetina ile ilgili biliyorsunuz. Birinde kutu açılışı ve genel olarak bakımı vardı, yani neresinde ne var, ne yapıyoruz. Diğerinde de gene bir genel bakış ve ip takma videosu vardı. İp takma videosunu anlatırken de birçok püf noktası verdim zaten sizlere. Bundan sonra daha kısa, daha pratik, daha minik videolarla çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi o diğer videoların ve Singer Overlock, işte Puff Overlock, düz dikiş makinelerinin video linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Siz de açıklamalar kısmına efendim yorumlarınızı ve sorularınızı bırakıyorsunuz. Şimdi bugün çok çeşitli esneklikte ve kalınlıkta olan kumaşlarımızla neler yapabiliriz? Bunu diktiğimizde o ayarla ne oluyor? Bunu diktiğimizde ne oluyor? Bunları izleyeceğiz. Videomuza geçebiliriz. Dikiş sınıfında her zaman sevgiyle kalın. Hadi bakalım videoya. Küçük hatırlatmalarımı yaparak başlayayım. Hangi ayar değişikliği yaparsak yapalım baskı ayağımız yukarıda olacak. Baskı ayağımız aşağıda olduğu zaman makinemiz kendini ayarlar açısından kilitler ve istediğimiz değişikliklere ulaşamayız. Uğraşırız. İstediğimiz dikiş ayarını tutturamayız. O yüzden bakınız, baskı ayağının bayağı bir önemi var. Diğer videolarımda da bahsettim size bundan. Baskı ayağımız yukarıdayken işlemlere başlayacağız. İlk önce siz de kendi makinenizde büyük ihtimalle kaçırmışsınızdır. Fabrika ayarlarımız olan tansiyon ayarlarımız 4-4-4'te olacak. Diferansiyel ayarımız 1'de olacak. Dikiş adım ayarımız 4'te olacak. Geliyorum bu tarafa. Bıçak ayarımız burada. Ve ayak basınç regülatörü dediğimiz ölçümüz de burada olacak. Bu makinenin fabrikadan gelme ayarları. Siz de eğer bir sıkıntı yaşarsanız ilk önce makinenizi temizleyip yağlayın, iğnesini değiştirin. Bu şekilde fabrika ayarlarına döndürün ve yeniden başlayın. Hadi biz de şimdi başlayalım. Çok pardon, dünkü çekimde bunu değiştirmiştik. Fabrika ayarlarında burası da 2'de olacak. Burayı da atlamayalım. İplerin renklerini değiştirmedim. İlk ip takma videosunda anlattığım iplerle, çünkü hangisi gevşek, hangisi değil, hangisi bozuk, hangisini düzeltmemiz gerekiyor, bu renklere göre anlayacağız. İlk önce şu kumaşımızla başlayalım. Kaşe bir kumaş, baskı ayağının altına yerleştiriyorum. Bıçak ayarımda şöyle açıyorum, bunu kapatıyorum. En ince ayarından başlayacağım, yavaş yavaş açacağım. Bastırdım. Mümkün olduğu kadar bıçakla gene kestirmemek, sadece kenarını düzeltmeye çalışacağız. Gürültülü bir video olacak, kusura bakmayın artık. Tansiyon ayarlarım 4'te, bıçağım en darda, başlıyorum. Şöyle çıkardım. Bakınız, gevşek geldi. Şurada gevşek bir görüntü var. İnşallah net gözüküyordur. Şimdi ben burada morumu ve şu lacivert ipimi biraz sıkılaştıracağım. 5'i biraz geçe yapabilirim. Şöyle getirdim. Pembem ve yeşilim güzel görünüyor. Tekrar yerleştiriyorum. Bir de şu 2'yi 3'e getireceğim. Biraz da bıçağımı açayım. Bakalım görüntü nasıl değişecek. Açtım.
Evet, güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Sadece şu ikisini biraz sıkılaştırdım. Çünkü şurada görüyordum ki üst ipim ve alt ipim gevşekti. Yani üst lüperimdeki ve alt lüperimdeki iplerim gevşekti. Onları biraz sıkıştırdım. Şimdi bunu 4'e getireceğim. Ya da bakın 5'e getireyim. Şöyle, bu da bıçak ayarını en sona getireyim. Açayım şöyle. Ama en sona getirmiyoruz. Hani bizi uyarmışlardı ya, en sona getirmeyin bıçağımız köreliyor diye. Getirdim. Genişliğini göstereceğim. Bu da biraz geniş oldu ama böyle bir kaşe kumaşta şöyle çok sık bir overlock yapmaya da gerek yok. Zaten atmıyor bile kenarları. Şu ayarda hatta bıçağımızı biraz daha küçülterek hem ipten tasarruf etmiş oluruz, hem de o kadar büyük geniş overlocklara gerek kalmaz. Bence gayet de oldu overlock'umuz. Bakınız, burada üst lüper, burada alt lüper ayarı, burada kenar overlock'unu tutuyor. Bu da sağlamlaştırma dikişi yapıyor. Tekrar fabrika ayarlarına getirdim. Elimde de böyle bir dop kumaş dediğimiz ama hafif ince dokulu bir kumaş var. Şimdi onun kenarında deniyorum. Fabrika ayarlarında şu bıçak ayarını da en sonuna değil, en başa değil, hafif ortalayarak yapacağım. Şimdi bakalım bize nasıl bir sonuç verecek dop kumaşta. Dop kumaş değil bu. Pardon, çok özür dilerim. Nevresimlik kumaş. Bundan yastık kılıfı dikmiştik ya. Sırada dop kumaş var ya, aklım ona gitti. Bakıyoruz. Gene istediğimiz gibi bir şey olmadı. Öyle değil mi? Çok sık oldu. Hemen şurayı, demek ki bu 3,5-4 arasında olması bize kafi olacaktır. Lacivert ipimin tekrar biraz gevşek olduğunu görüyorum. Bıçak ayarımı da daraltıyorum. Bakayım, laciverti sıktım. Bu da biraz 4,5 olabilir. Tekrar deniyorum. Bıçağın altına soktum. Tabii şunu şöyle kaldırıp da yapanlar da var. Ama ben çok fazla el alışkanlığı yapmak istemiyorum onunla ilgili. Çünkü sanayi makinesi değil. Bakınız, gene biraz gevşek oldu. 5'e getiriyorum. 5'i biraz geçiyorum. Bir de bu kumaşta şimdi tırnak değiştireceğiz sizinle. İnce tırnak yapacağız. Hala gevşek olduğunu görüyorum. Biraz daha sıkıştırıyorum. Deneye deneye her zaman buralardaki ayarlarımız her kumaşa göredir. Ve bu kumaşın ayarı budur diye bir şey yok. Ama siz böyle bir nevresimli kumaşla doğru ayarı bulursanız, kendinizin bir overlock ajandası olsun, not defteri olsun ve işte nevresim dikmiştim, overlock ayarları buydu gibi yazabilirsiniz. Ya da fotoğrafını çekebilirsiniz. Sanıyorum şimdi hala gevşek olduğunu görüyorum. Pembemin en son denememi yapacağım. İstediğim ayarlara bu şekilde geldim. Şimdi tırnak değiştirdiğimizde bakalım ne olacak. Hatırlayacaksınız, ilk videolarımızda size göstermiştim. Şurada bir tırnağımız vardı. Şu tırnakla kalın kenar yapıyorduk. Bu tırnakla da ince kenar yapıyorduk. Daha ince bir kenar istersek sağ iğneyi iptal ediyoruz. Bir de sol iğneyi iptal ettiğimiz hali var. Onu göstereceğim. İlk önce tırnağı değiştirmeyi göstereyim size. Şuradaki tırnağı çıkarırken nereden çıkardığınıza çok dikkat ederek çekiyorsunuz. Çünkü aynı yere takmanız gerekecek. Bakınız, şimdi ben bunu çıkardım. İlk önce tırnaksız dikeceğiz. Ayarlarımı ellemedim.
Gene bu kumaştaki gibi olacak. Şuradan tırnaksız dikiyorum. Şu inceliğine bakın lütfen. Şu o kalın tırnakla diktiğim, bu da tırnağı çıkararak diktiğim hali. Bu da fena değil tabii bu kumaş için. Tırnaksız da dikilebilirmiş. Şimdi diğer tırnağı çıkartarak şuradan yerine oturtacağım. Tam şurada bıçağın yanında arkasında tırnağı takıp çıkardığımız bir oyuk var. O oyuğun içine tırnağımı şöyle bakın oturtuyorum. Taktığımdan emin oluyorum. Kapatıyorum. Bir de ince tırnakla deneyelim şimdi. Bu kalın tırnaktı. Bu tırnaksız haliydi. Şimdi bir de ince tırnakla deneyeceğiz. Aradaki farkı görelim. Gene biraz kalınlaştırdı, öyle değil mi? Ama şunun kadar da kalın yapmadı. İkisinin arasındaki fark aslında çok yok gibi. Bu tırnağı taktığımızda da iğnelerden birini iptal etmemiz gerekiyor genellikle. Ben diğer tırnağıma geçiyorum şimdi. Tırnağı çıkardıktan sonra şuradaki yuvasına oturtmayı unutmayın ki kaybolmasın. Evet. Aynı yerinden tırnağımı tekrar şu şekilde takarak yerine oturtuyorum. Ve dikmeye devam edeceğim. Başka videolarda tülbent kenarı, ayağı, işte ayarı, şu bu nasıl yapılacak bunları anlatacağım. Bu videoda sadece esnemeyen, tok duran veya çok hafif esnek kumaşlarla ilgili bir video olacak. Başka videomuzda da esnek kumaşları, çok esneyen kumaşları, penyeleri nasıl dikeriz onu anlatacağım. Şimdi bu kumaşı da bırakıyorum. Burada bir Amerikan bezim var. Biz bu Amerikan bezini genellikle dikiş egzersizlerinde kullandırıyoruz. Drapaj çalışmalarında kullandırıyoruz. Bu biraz gevşek, seyrek dokunuşlu bir Amerikan. Erzak torbası yapımında kullanıyoruz. Çanta astarı yapımında kullanıyoruz ama Amerikan bezleri ve patiskalar bizim elimiz, ayağımızdır. Şimdi yerleştiriyorum. Fabrika ayarlarında ilk önce buna bakacağız. Evet. Sonuna doğru gevşediğini görüyoruz. Ben orada şurada çıkarmaya çalıştığım için oldu ama fena da durmadı. Biraz bunu tekrar gevşetiyorum. Yani dikiş adımını büyütüyorum. Bunu hafifçe sıkılaştırıyorum. Bunlar gene dört dörtte kalıyor. Pamuklu kumaşlarda genellikle şu ayarlar her pamuklu kumaşı da dikiyor. Gayet de güzel bir dikiş elde etmiş oluyorum. Amerikan bezimiz de bu şekilde. Artık daha hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi elimde bir dok kumaş var. Bununla da Singer düz dikiş makinesinden nakış ayarları nasıl yapılır videomda çalışma parçamdı. Bakın hiçbir parçayı atmadığımı görüyorsunuz. Eğer kumaşınızda gene şöyle bir çok tarazlanma, ipeklenme varsa hem bıçağınız zarar görmesin hem altına toplanmasın diye makasınızla da şöyle hafifçe bir temizlik ve kenar düzeltme yapabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi fabrika ayarlarında yeniden kumaşımı koyuyorum ve bakıyorum. Yalnız bu burada çok uzak geldi gözüme. Fabrika ayarlarında durun bakalım. Şimdi ne olacak? Kapatıyorum. Çok güzel dikti. Çünkü tok bir kumaş, yani tok derken sık dokunuşlu ve kalın bir kumaşa göre iğnesi ve ayarları makinemin ayarlarını değiştirirken baskı ayağım sürekli yukarıda kalacak. Bunu da gene 3,5-4 arasına getireceğim. Bunu biraz kapatacağım. Daha istenilen bir ayarda kumaşımı
dikeceğim. Kenar temizliğini yaptım. Tekrar bıçağımın altına yerleştiriyorum ve basıyorum. Bu kumaş içinde oldukça iyi ayarlar olduğunu söyleyebilirim. Belki biraz daha şurayı daraltabiliriz, yani şu kenarı. Çünkü gene çok fazla hani böyle ipin çok harcanacağı, kenarının çok temizleneceği bir durum burada söz konusu değil. Tabii size şu ipler nasıl temizlenir, nasıl kıstırılır, nasıl yapılır, köşe dönüşlerini nasıl yaparız, köşeli yerleri nasıl overlock çekeriz, kavisli yerleri nasıl overlock çekeriz, onları da sonraki videolarda anlatacağım. Lütfen sayfamı da takipte kalın ve abone olmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Sırada müslin kumaşımız var. Müslin kumaş dikmekte de genellikle çok zorlandığınızı biliyorum. Ben bundan çok güzel bir belli lastikli pantolon dikmiştim. Çok sevdiğim bir kumaş. Şu kenardan başlayalım. Önce fabrika ayarlarına tekrar getirelim. Getirdim. Kaldırıyorum. Şimdi işler biraz değişebilir. Çok da değişmedi. Bu da Zetina'nın güzelliği diyelim. Gerçekten bu makineden bu yüzden de çok memnunum ben. Biraz gene şunu daraltıyorum. Bir de şöyle deneyeyim. Hatta şurada çift kat denemek istiyorum kumaşı. Ve de çift kat göstereyim size. Akışı çok rahat. Dişlerin akışı çok rahat. Kumaşı beslemesi çok rahat makinenin. Çok tavsiye ediyorum ayrıca bu makineyi da. Ev tipi için ideal, yani bir sanayi makinesiyle elbette karşılaştırmıyorum. Ev tipi makineler üzerinden konuşuyoruz. Biraz şu anda gevşek oldu. Gevşek olduğu zaman ne yapıyoruz? Direkt ilk önce baskı ayağımızı kaldırıyoruz. Daha sonra şurasını sıkıştırıyoruz. Burasını da biraz daha yaklaştırayım. Tekrar şuradan yapalım bakalım. Sevdiniz mi bu işi? Sevdiyseniz mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Devam edelim mi bu videolara diye. Alttan alıyorum. Hala biraz gevşek olduğunu görüyorum. Her ne dikecek olursanız olun, ilk önce makinalarınızı düz dikiş olsun, overlock olsun, bu tip parçalarla neyi dikecekseniz o parçayla dikişe hazırlamanız gerekiyor ki bir de 40 saat bununla uğraşmayın. Bazıları hiç makineyi ayarlamadan direkt dikişe geçiyor. O da diktiğimiz şeyin çok kötü gözükmesine neden oluyor gerçekten. Ben hoşlanmıyorum. Siz de yapmayın. Benim kursiyerlerim de bazen çok üşeniyorlar buna. Her makine her şeyi dikmez. Her ayar, her kumaşı dikmez. İstediğim sonuca ulaştım sayılır. Sadece şurada kumaşım ince olduğu için, benim overlock iğnelerim de 14 numara olduğu için 11 numara overlock iğnesinin daha iyi dikeceğini düşünüyorum bu kumaşı. İğne değiştirme videosunda tekrar bu kumaşla başlarız. O zaman size iğneyi değiştiririm. Bunu denemiştik. Şimdi elimde şöyle bir krep kumaş var. Hafif esnek bir kumaş. Bundan da çok güzel bir elbise diktim. Videosunu da çektim. Bir türlü paylaşamadım. Onu da belki de bu videoyu paylaştığımda paylaşmış olurum. Paylaşmışsam linkini aşağıya bırakırım. Üşenmiyoruz tabi. İlk önce gene fabrika ayarlarında bize ne yapacak onu bir görelim. Kumlu krep kumaş dediğimiz kumaş. Bu da 11 numara iğne isteyecek diye düşünüyorum. Yani yaptığınız dikiş istediğiniz gibi olmuyor. İğneden kaynaklanıyordur. Bazen iğnelerimiz çektirirken yamuluyor. Overlock'umuzu böyle arkaya doğru uzatıp, kendimize doğru uzatıp değil, baskı ayağının altından öne çıkarmak gerekiyor. Bakın şu şekilde.
kendimize doğru değil. İğneyi yanıltmayın. Tabii ki kullana da iğnelerimizin ucu kütleşiyor. Gene pembeyle morumun. Demek ki bu daha iyi oluyor bu kumaşlarda. Şunu da biraz açıyorum. Şimdi aradaki farkı size göstereceğim. Evet, çok güzel oldu. Fıstık gibi oldu. Şimdi bir de aslında dikmeyeceğini düşündüğüm elimde astarlık bir kumaş var. İnce şifona benziyor. Şifondan biraz daha kalın. Bakınız bunu dikmeyecek. Bunu dikmeyecek çünkü iğneleri buna uygun değil. Sonucu göstereceğim ve bu kumaşta size tülbent kenar ayarını yani tülbent ayarını göstermeyi düşünüyorum. Sadece neyin olmadığını göstereceğim. Gördünüz mü? Hem zaten çok sık oldu. Biraz gevşetmek gerekiyormuş. Hem de iğnelerim kalın geldi. Kenarını bozdu. Bunun iğnesinin 11 numara olması gerekiyor. Biraz da şuradan açalım. Ama gene şu kenarını bir dikelim. Ben bu makinenin bu dikişlerinden hoşnutum. Bakın. İğnemiz uygun olmadığında da böyle bir görüntüyle karşılaşmış oluyoruz. Ama birçok acemi şu görüntüyü bile ay harika yaptım diye düşünüyor ama düşünmeyin, kötü oldu. İğnesi değişmesi gerekiyor. Kumaşların hepsini şuraya atıyorum. Sonraki videoda hepsini gene kullanacağız. Şile bezini denemek istiyorum. Şile bezinde de ince bir kumaş istediğini düşüneceğim. Bunun 2 kat deneyeceğim. Şöyle birleştiriyormuş gibi. Çok severim şile bezini. Gerçekten bayılırım. Şöyle bir yapalım. Bitti vallahi. Aferin sana. 2 kat olunca dikti. Demek ki bu şile bezini bu kumaşla dikebiliyoruz. Ayarı da şile bezinin buymuş. Bir kenarlara not edin. Attığım elimde bir viskon kumaş var. Bu viskon kumaşı da dikecek mi diye merak ediyorum. Denemesi bedava diyoruz. Şuradan dikmeye başlayalım. Viskon kumaşlarda da bazen iğneyi değiştirmemiz gerekiyor. Önce tek kat. Dikti mi? Vallahi dikti. Yani bu numara iğne bunu dikecekmiş. Bir de çift kat yapalım. Şöyle. Viskonları gerçi çok çift kat birleştirmiyoruz. Ayrı ayrı çekiyoruz güzel olsun diye ama bazen yaptığımızda oluyor. Dikti. Güzel oldu. Net görüyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Bunu da keselim. Şöyle göstereyim size. Bu videomuzu bu kumaşlarla anlattık ama bir sonraki videoda şu çok esneyen şu kumaşları deneyeceğiz. Jersey iğnesi takmamız gerekecek. İğne numarasını inceltmemiz gerekecek. Ve ayarlarında bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Bu da ay burada kalmış boxer kalıbımdı. Bu benim, bir saniye. Hemen bunu kenara alıyorum şöyle. Penye ve esnek kumaşlarda overlock dikişi videom için lütfen takipte kalın. Lütfen dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bu vedayı çok sevmeye başladım.